Gerçekleştirilen farklı çalışmalar, annelerin hem doğumdan önce, hem de doğumdan sonra bebeklerinin geleceği üzerinde çok fazla kontrole sahip olduklarını gösteriyor. Bu konuda özellikle ön plana çıkan iki faktör, beslenme ve sevgi. 2003 yılında yapılan araştırma, bir annenin hamilelik öncesi ve sırasında, beslenme şeklinin çocuğundaki belirli genleri açıp kapatabildiğini ortaya koydu. Çalışmada kullanılan obez fareler, B12, folik asit, beta-in ve kolin açısından zengin diyetlerle beslendiler. Annelerinin sarı ve obez genlerini taşımalarına rağmen, bu testten doğan yavru fareler kahverengi ve ince yapılıydılar. Renk ve iştahtan sorumlu olan genin, metil grupları adı verilen kimyasal molekülden etkilenmesi nedeniyle işe yaramıştı. B12 vitamini, folik asit, beta-in ve kolin içeren bu metil gruplar, genleri açıp kapatabilir veya bazı durumlarda, sadece etkilerini azaltıp artırabilir. Ancak, her zaman bu durumun iyi bir getirisi olmayabilir. Metil grupları, çocuğunuzda diyabet veya şizofreniye neden olabilecek geni kesebildiği gibi, tümör büyümesini engelleyen genler gibi iyi genleri de kapatabilir. Şu an için, metil gruplarının iyi genleri etkilemeden, nasıl sadece kötü genleri etkileyebileceği konusunda bilgi sahibi değiliz. Bununla birlikte, hamile kadınların beslenme sürecinin genler üzerinde etkili olduğuna ve bu etkilerin çocuklarının hayatları boyunca şaşırtıcı sonuçlara yol açabileceğine dair pek çok kanıt var. Örneğin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hollanda'yı vuran kıtlıklar, birçok annenin ve dolayısıyla birçok ceninin yetersiz beslenmesine neden oldu. Kıtlık sırasında hamile kalan kadınların çocukları, daha önce doğan akranlarından, daha erken öldüler. Yıllar sonra Hollanda'da, şizofreni hastalarının sayısında büyük bir artış görüldü. Bu artış, hastaların ana rahminde hangi besin maddelerine sahip olduğu, daha doğrusu hangi besinlerden mahrum kaldığı ile doğrudan bağlantılı bir artış. Tarihsel kayıtlara göz atıldığında, savaş esiri olmuş askerlerin çocuklarının, diğer asker çocuklarına göre erken ölme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülüyor. Araştırmacılar, hamile bir kadının beslenme eksikliklerinin, çocuklarının ilerleyen yaşlarında, diyabet, felç ve kalp hastalığı riskini artırdığı sonucuna ulaştı. Finlandiya'da araştırmacılar, bir bebeğin düşük doğum ağırlığını, koroner kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, felç ve hatta osteoporoz hastalıklarının toplumda görülme sıklığıyla ilişkilendirdi. Farklı bir çalışmada, fetüsün yetersiz beslenmeye verdiği tepki, böbrek sorunları ve metabolik sorunlar olarak belirdiği görüldü. Orta yaş erkeklerde görülen kalp hastalıklarının, zayıf fetal büyümeyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ve böylece davranışlarla ilgili olduğu fikri çürütüldü. Yetersiz şartlarda büyüyen çocuklarda, iyi düzenlenemeyen beslenme, kalıcı bağışıklık hasarlarına neden olur. Bu durum astım sorunlarının kötüleşmesi, kalp hastalığı riskinin artması ve insülin düzenleme sorunları olarak belirebilir. 170'ten fazla Amerikalı yetişkin üzerinde yapılan çalışma, yoksul olarak büyüyenlerin, çocukken yoksul olmayanlara göre, bir virüse maruz kaldıklarında nezle olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Beslenme geçici bir mesele değil. Bizler, kelimenin tam anlamıyla, yediklerimizden oluşuyoruz. Ebeveynlerimizin ve hatta ninelerimizin, dedelerimizin beslenme şeklinden ibaretiz. Anne rahminden ayrılmış olmanız, annenin DNA üzerindeki gücünü kaybettiği anlamına gelmez. Doğumdan sonraki annelik davranışının da, bir çocuğun genlerinin açılıp kapanmasına yol açabileceği görülmüştür. Gerçekleştirilen bir çalışmada, yavrularını okşama ve yalama için çok zaman harcayanlar ve kısa süreli uygulayanlar olmak üzere, iki grup fare üzerinde çalışıldı. Seçilen iki gruptan birine 2 kat yalama, okşama gibi sevecenlik zamanı tanındı. Yavrular büyüdüğünde yapılan karşılaştırmalar sonucunda, ekstra sevginin işe yaradığı görüldü. Yetersiz sevgi koşullarında büyüyen dişi yavru farenin, vücudunun östrojen ve oksitosin gibi belirli annelik ve aşk hormonlarını üretmesi gereken, bir dizi geni kapattığı ortaya çıktı. Bu hormonlardan yoksun olan dişi fare, annesinin ona gösterdiği aynı yetersiz besleyici davranışı sergileyecek şekilde büyüdü. Bir bakıma, sevecen tavırlardan yoksunluk aktarımı gerçekleşti. Böylece sonraki nesil için döngüsünü sürdürdü.
Öte yandan, annesinden olağanüstü miktarda ilgi gören yavru, ortalamanın üzerinde östrojen ve oksitosin seviyelerine sahip olmaya devam etti. Genlerin ifadesi ve hormonların üretilmesi, yine annesinin davranışlarına benzer davranışlar sergilemesini sağladı. Küçük bir kutuya tıkıştırılan farelerden, daha fazla şefkat görenler daha rahattılar. Bu durum, nabız ve dolaşım gibi faktörlerde de gözlendi. Glukokortikoid gibi stres faktörlerine bağlı hormonlarda azalma görüldü. Ki, insanların stres kimyası, farelerinkiyle benzerdir. Ve glukokortikoid hormonlarının aşırı üretimi, kalp hastalığı, diyabet, alkolizm ve diğer hastalıkların riskini artırabilir. Science dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, annelerinden daha fazla ilgi gören fare yavruları, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde stresle daha iyi başa çıkıyor. Basit bir dokunuş ve kucaklaşma bile bebeğin gelişimini etkiler. Ve DNA'sında izler bırakır. 2017'de yapılan bir araştırma, bir bebeğin tutulduğu sürenin bile DNA'sında biyolojik bir iz bıraktığını gösterdi. Çocuğunuza davranma şekliniz, tenine nüfuz eder ve bir ömür boyu sürebilir. Sevgi dolu bir erken çocukluk dönemine sahip olmak, sadece beynin gelişimini, stres tepkisini ve DNA aktivitesini etkilemez. Artan bilimsel kanıtlar, bağışıklık sisteminin de etkilendiğini gösteriyor. 20 yıldan fazla bir süredir fareler üzerinde yapılan araştırmalar, yavrularına çok fazla zaman harcayan annelerin yavrularının daha iyi büyüdüğü, daha iyi işleyen bağışıklık sistemlerine sahip olduğu ve yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde ilgisiz büyüyen yavrulara kıyasla, daha az stres davranışı gösterdiği görülmüştür. Bu yavrular, yeterince besleyici olmayan bir annenin yanına yerleştirilse bile, bu etkiler devam eder. Yani, bir profil, bir karakter oluştuğu görülüyor. 300 binden fazla yetişkinin katıldığı bir araştırma, çocukluklarını sevgi dolu olarak tanımlayan kişilerin, diyabet, kalp hastalığı, şizofreni gibi fiziksel ve zihinsel bozukluk oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor.